Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. 90'ların vazgeçilmez oyunu olan mayın tarlasını sizlerle birlikte sıfırdan Java'da kodlayacağız. Bunun için temel Java bilginizin olmasını bekliyorum. Çoğu kişi çocukken bu oyunu oynadı ve nasıl oynandığını bilmiyordu. Sadece rastgele tuşlara basıyorduk ve illaki bir mayına denk geliyorduk oyunu bitiremeden. Sonrasında oyunun nasıl oynandığını öğrendiğimde gerçekten eğlenceli bir oyun olduğunu fark ettim. Bilmeyenler için oyunun nasıl oynandığını kısaca anlatayım. Mayın tarlasında amaç, mayınlardan kaçınarak oyun alanındaki tüm boş kareleri açmak. Oyun başladığında rastgele bir kutucuğa basıyoruz ve altında bir mayın olup olmadığını kontrol ediyoruz. Mayın yoksa oyun alanındaki rakamlar bize bastığımız yerin çevresinde kaç mayın olduğunu gösterecektir. Bu ipuçlarına göre potansiyel mayınların yerini tahmin edip mayın olmayan bütün kareleri açmaya çalışacağız. Bütün kareleri açtığımızda da oyunu kazanmış oluyoruz. Eğer ki bir mayına basarsak da oyunu kaybetmiş oluyoruz. Şimdi bu bilgiler ışığında kodlamaya başlayabiliriz. Bu projede IDE olarak Eclipse kullanacağım. Eclipse'i ilk açtığınızda karşınıza bir hoş geldin sayfası geliyor olabilir. Onu kapatalım. Henüz hiçbir projemiz olmadığı için Package Explorer bu şekilde gözüküyor. Bize proje oluşturmak için seçenekler sunmuş. Aynı seçenekleri File, New deyip burada görebiliriz. Buradan Java Project'i seçelim. Proje adına Minesweeper diyelim. Ben Java 18 kullanacağım. Java 18 ve sonrası yeterli olacaktır. Burada Create Model Info'yu iptal edebiliriz. Gerekli değil. Finish diyelim ve projemiz oluşsun. Başlamadan önce birkaç ayar yapmak istiyorum. CTRL-3 ile arama çubuğunu açalım. Buraya Save Actions yazdığınızda Preferences altında gelen seçeneğe tıklayalım. Perform the select actions on save diyelim. Bu bir dosyayı kaydettiğimizde alacağımız o aksiyonları gösteriyor. Format Source, Code ve Organize Import'u seçelim. Bunu seçtiğimizde dosyayı kaydettiğimiz an otomatik olarak kodu bizim için formatlayacaktır. Kodumuz daha düzenli bir hale gelecek. Yalnızca editlediğimiz satırları ya da bütün dosyayı formatlama seçeneğimiz de burada var. Ben hepsini formatlamayı tercih ediyorum. Ekstra eklemek istediğiniz bir şey olursa Additional Actions kısmından ekleyebilirsiniz. Apply and Close diyelim ve projemize başlayalım. Kod yazmaya başlamadan önce oyunun tasarımını ve yazacağımız klasları bir düşünelim. Şüphesiz ki oyunu temsil edecek bir tane klasa ihtiyacımız var. Onun için burada source dosyasına gelelim. New diyelim ve yeni bir klas oluşturalım. Klas adına Minesweeper Game diyelim. Bu oyunu temsil edecek klasımız olsun. Onun haricinde bir şey dokunmamıza gerek yok. Finish diyelim ve klasımız oluşsun. Oyunu yöneteceğimiz ve oyunu temsil edecek klas bu olacak. Diğer klaslar için oyunun görseline tekrar bakalım. Gördüğümüz küçük kutucukları temsil edecek bir klas oluşturalım. Aynı şekilde adına da Cell diyelim. Bu selleri yönetecek ve selleri kapsayan gördüğümüz oyun tahtasını da temsil edecek bir klas yazalım. Onun adı da Game Board olsun. Ve gördüğümüz gibi Game Board'un içerisinde seller var. Bunu temsil edecek bir veri tipi düşündüğümde aklıma ilk gelen şey matris oluyor. Görselden de çok net belli zaten. Bunun için Game Board klası içerisine sellerden oluşan bir matris ekleyelim.
Adı da board olsun. Bu game board'u da Minesweeper game klası içerisine ekleyelim. Bunun adı da game board olsun. Geriye dönüp yaptığımız şeylere bir bakalım. Oyunu temsil edecek ve oyunu yönetecek bir klas yazdık. Adına Minesweeper Game dedik. Bunun içerisinde bir oyun tahtası var. Gameboard klasımız. Oyun tahtasının içerisinde ise sellerden oluşan bir matrisimiz var. Şimdi bunların getir ve setter'larını da oluşturalım. Getir ve setter olduklarını belli etmek için bir yorum satırı ekliyorum buraya. Ne CTRL-3'e bastığımızda arama çubuğu gelecektir. Buraya getir yazdığımızda Generate Getters and Setters seçeneğine tıklayalım. Burada hangi attribute için getir ve setter oluşturmak istediğimizi bize soruyor. Board'u seçiyorum ve Generate diyorum. Bunu yukarıya taşıyalım. Evet, kaydettiğimde gördüğünüz gibi kodumu formatladı. Minesweeper Game klası içerisindeki GameWorld için de getir ve setter'larımızı oluşturalım. Yine buraya yorum satırımızı ekleyelim. Şimdi Cell klasımıza gelelim ve onun görevlerinden bahsedelim. Cell klası bize o cell'de mayın var mı yok mu, bayrak var mı yok mu, bunları söylemekten sorumlu. Bu bilgileri tutacak iki tane attribute oluşturalım. Bunları boolean tipinde oluşturabiliriz. Main için isMine, bayrak için de isFlag diyelim. Bunlar için de getir ve setter'lar oluşturalım. Tekrar yorum satırını buraya da ekliyorum. Cell klasımızı da oluşturmuş olduk. Şu ana kadar oyunun temel bileşenlerini yazdık. Bir sonraki videoda oyunun detaylarına inmiş olacağız. Esen kalınız.